Şüphesiz ki pozitif bilim günümüzde insanların en çok güvendiği saha. Hatta birçok kimseye göre inanılması gereken tek merci. Bilimle hiç ilişkisi olmayan insanlara bile sorulduğunda belki de sosyal baskı sebebiyle pozitif bilimi yüceltme eğiliminde olabiliyor ki bilim gerçekten de yüce bir şey. Bunun yanında bilimin arşa çıkarılma çabası ise biraz fazla duygusallık içeriyor gibi. İnsan bedeninin anlaşılması söz konusu olduğunda anatomi, biyoloji, tıp gibi bilim dalları ön plana çıkıyor. Hatta bu alanlar direkt olarak insan bedeniyle ilgili olduğu, yani her insanı az ya da çok ilgilendirdiği için bilim dendiğinde belki de ilk akla gelen dallar bunlar oluyor. Ve bu disiplinlerin sunduğu bilgiler halk tabanında çoğu zaman sorgulanmaması gereken kesin bilgilermiş gibi kabul ediliyor. Pozitivist bilimin eğitimde de temel kabul edildiği ülkemizde algının böyle olması elbette normal. Peki acaba bilimin bilgisi kesin bilgidir ifadesi bilimin kendisiyle ne kadar örtüşüyor? Aslında hiç örtüşmüyor. Çünkü bilim felsefesi açısından bakılacak olursa bilim kendi ortaya koyduğu verilerden bile şüphe ederek kendisini geliştiriyor. Daha basit şekilde anlatmak için bir örnek verelim. Bildiğiniz gibi fazla miktarda tuz tüketiminin yüksek tansiyon hastalığına sebep olduğu yaygın bir bilgidir. Ancak öyle olmadığı çok yakın zamanda ortaya çıktı. Ve işin ilginç yanı tuz kullanımının yüksek tansiyona sebep olduğunu söyleyenle daha sonra bu bilginin yanlış olduğunu söyleyen kurum aynı kurum. Konuyla ilgili bilgiler ve kanıtlar videoyu uzatıp konuyu dağıtacağı için bu kadarını söylemekle yetiniyoruz. Ancak merak edenler merhum Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu hocanın konuyla ilgili videosunu izleyebilirler. Temel olarak bilimin sunduğu veriler her zaman için gerçeğin ta kendisi olmaktan daha çok gerçeğe en yakın günceli ifade ediyor demek daha doğru. Ve bu bilgiler sürekli revize ediliyor. Tuz örneğinde olduğu gibi bazen tam tersine dönebiliyor. Tüm bunlara ek olarak evrenle ilgili meselelerde henüz çözülememiş sırlar, çözülerek bilgi haline gelmiş konulara nazaran bir hayli fazla. Örneğin insan vücudunun ne kadarı çözülebildi diye sorarsanız, bilimin size vereceği cevap %15'i geçmeyecektir. Bu videoda da sizlere tam da konuştuğumuz bağlamda bir keşiften bahsedeceğiz. O keşfin adı kalp beyni. Antik Yunan felsefecilerinden tutun da günümüz modern bilim insanlarına kadar birçok isim aklın vücuttaki merkezi hakkında fikir sunmuştur. Örneğin Aristo ve İbn Sina kalbi işaret ederken Hipokrat, Galen ve Descartes aklın beyin merkezli olduğunu savunmuştur. Peki işin aslı ne? Aklı, kalbi ya da beyninden başka bir yerinde olanlar bu videoyu izlemeye devam ederek vakit kaybetmeseler daha iyi olur. Ancak aklınız başınızdaysa ya da kalbinizdeyse bizimle kalmaya devam edin. Günümüzde yaygın olarak akıl denince akla beyin gelir. Bu iki kelime yani akıl ve beyin öylesine özdeş olmuştur ki çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanabiliyoruz. Eğer siz de akıl beyindedir diyenlerdenseniz sıkı durun. Çünkü bu videodan sonra fikriniz değişebilir. Florida Üniversitesi'nden kardiyolog Profesör Doktor Rollin McCready, 90'lı yıllardan itibaren yürüttüğü laboratuvar çalışmaları esnasında kalbin içinde bulunan çok ilginç bir yapı keşfetti. İnsan kalbinin kas yapısı içerisine dağılmış 40 ila 50 bin adet duyu nöronu, yani beyin hücresi bulunuyordu. Soru şu, beyin hücresinin kalpte ne işi var? Bu sorunun cevabını arayan McCready, bilim dünyasında deprem etkisi yaratabilecek bazı bulgulara ulaştı. But the activity of the heart has a lot to do with creating our emotional experience. I mean, the brain is largely interpreting what the messages that's being sent to it from the heart are. So I think this is why we intuitively and innately know when we fall in love with someone, we don't say, I love you with all of my brain, right? We say, I love you with all of my heart. And there's a deep physiological reason for that. And what they didn't know back then was that the heart has its own intrinsic nervous system. It's called it's been nicknamed the heart brain by the field of neurocardiology. So this is a literal system in the brain, and just to show you some quick pictures, these are confocal microscopic pictures of the intrinsic cardiac ganglia. And on the left panel, you can just see that these ganglia are interconnected. And then we blow it up a little bit on the right, but let's go in one more level of magnification to one of these mini cardiac ganglia. So each one of the little blob circles you see there is a neuron. And these neural structures in the heart have now been proven to have short-term memory,
long-term memory, neuroplasticity, neurogenesis, all of the functions to ascribe it to a functional brain. And then this is, believe it or not, a simplified diagram, block diagram of how the heart and brain, the neural channels by which the heart and brain communicate. Of course, this is not the only way the heart communicates with the brain, through the nervous system, also hormonally, energetically, through the pressure waves it generates, affects every cell and synchronizes all the cells in the body. Peki kafamızın içindeki beyinden bağımsız çalışan bu kalp beyni vücudun bilgi işlem ve karar verme mekanizmasında ne kadar etkili? All of these neural connections coming down from the brain connect into the intrinsic cardiac nervous system or the heart brain. And then within the heart, there are another 40 to 50,000 neurons that are called sensory neurons that are sensing things like rhythm, pressure, these types of things. But about 80% of these neurons are sensing biochemistry. And if you think about it, if you were going to put a system to detect what's going on in the blood in terms of hormones and neurotransmitters and so on, where would you put it? So the heart makes obvious sense. So all of that information is fed into the heart brain or the intrinsic cardiac nervous system, and then up to the brain in different neural patterns. So the intrinsic cardiac nervous system can and does override the neural signals coming down from the brain. The heart has its own type of, at a functional level, its own literal intelligence. In fact, the older writings, the papers back from that era of the 70s and 80s, where the people were talking about the heart as though it had a mind of its own before they knew about the intrinsic cardiac nervous system. Anlaşılan o ki kalp beyin üzerinde dominant bir etkiye sahip. Aslında bunun örnekleri belki de günlük yaşantımızda gizlidir. Mesela öfkelendiğimizde zihin fonksiyonlarımız sağlıklı çalışmaz ve yanlış kararlar alırız. Hatta sonradan saçma olduğunu anlayacağımız ani tepkiler veririz. But I want to go a little bit deeper. In this graph, we are looking at heart rate variability over a longer time period, but just the variability part here. And these two graphs are from the same person. Actually recorded fairly quickly with each other. And I like to use this example, we have, of course, thousands of these, but this is one from the paper we published in the American Journal of Cardiology back in the mid-90s. That was the first to show that the most reflective measure of our emotional state is the pattern of our heart rhythms, of our heart rate variability. So on the left side, we can see this more jagged, kind of chaotic looking rhythm. And this is the rhythm that we all would have when we're having the emotional experience of things like impatience or frustration or worry, anxiety. Like if we get angry, it's way more chaotic looking. And this quite literally reflects a desynchronization in the neural activity in our higher brain systems and within our nervous system. And this is actually the type of a rhythm or pattern that's been associated with cortical inhibition. Bilindiği gibi modern bilim kalbi yalnızca kan dolaşımını sağlayan bir motor olarak kabul ediyor. Bu veriler ise kalbin daha fazla görevi olduğuna işaret ediyor gibi. Modern çağlar öncesinde aklın merkezi olarak kabul edilen kalp, sizce eski unvanını tekrar kazanabilir mi? Gelin aklın vücuttaki merkezi ile ilgili birkaç teoriyi sıralayalım. Bunlardan ilki aklın beyinde olduğu savı ki hepimizce malum. İkincisi ise organların her birinin kendine ait bir beyninin yani aklının olduğu teorisi. Örneğin bağırsak için ikinci beyin benzetmesi bu sebeple yapılıyor. Çünkü bağırsak beynimizden bağımsız şekilde çalışabiliyor. Üçüncüsü de kalbin merkez kabul edildiği teori. Buna göre beynin veri işleme merkezi olduğu ancak kalbin bu veriyi alarak kendi topladığı verilerle birleştirmek suretiyle asıl yönetici akıl olduğu teorisi. Yani bu teoriye göre beyin genel müdür ancak patronuna yani kalbe bağlı bir genel müdür. İşte kalp beyni keşfi bu teoriyi güçlü şekilde destekliyor. Belki de bu keşifte en dikkat çekici olan nokta kalp dediğimiz organın beyinden bağımsız şekilde kısa ve uzun süreli hafızaya ve verileri işleyerek karar verme fonksiyonuna sahip olması. Bunu yaparken de beynin etkisi altında kalarak değil, beyni etkisi altına alarak yapması. Toparlayacak olursak, vücudumuzda organlar arası bir hiyerarşi var. Tüm organların beyne verileri ilettiği, beynin bu verileri işleyerek rapor halinde kalbe sunduğu, kalbin de son kararı verdiği bir hiyerarşi.
Aklın vücuttaki yeriyle ilgili keşifler henüz aklın merkeziyle ilgili tüm bu keşmekeşi çözecek yeterlilikte değil. Ama biz kalp beyni keşfiyle örtüşen ve bundan asırlar önce var olan bir kitap biliyoruz. Kur'an-ı Kerim. Hac suresi 46. ayette şöyle deniyor. Yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Çünkü gerçekte gözler değil, göğüslerdeki kalpler kör olur. Ayetin Arapça metninde geçen kulubun yaqilun ifadesini inceleyelim ki bir sürü meal var. Verdiğiniz anlamın doğru olduğunu nereden bilelim diyenlerin zihinlerinde soru işareti kalmasın. Kulubun kelimesi kalp kelimesinin çoğuludur. Kalpler manasına gelir. Zaten kalp kelimesi Arapçadan Türkçe'ye geçmiştir. Akıl kelimesi de aynı şekilde Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime olup ayette kullanılan yaqilun ifadesi ise akale fiil kökünden yani akıl kelimesinden şimdiki zaman ve geniş zaman fiili olarak türer. Akletmek, düşünmek anlamına gelir. Yani kulubun yaqilun düşünen kalpler demektir. Kur'an bize 1444 yıl önce kalbin düşünme fonksiyonunu zaten haber vermiş. Bir başka ayette ise kalbin anlama, diğer bir deyişle kavrama yeteneğinden bahsediliyor. En'am suresi 25. ayet şöyle. İçlerinden yani inanmayanlardan Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine kılıflar geçirir, kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Ayette yine kulubun kelimesi geçiyor ancak bu kez fiil olarak yefkahuhu ifadesi kullanılmış. Fekahe fiil kökünden türeyen yine geniş ve şimdiki zamanı ifade eden bu fiil derinlikli anlama ve kavrama anlamına geliyor. Dikkat çeken nokta şu ki ayette bahsi geçenlerin Kur'an'ı anlamaması için beyinlerine değil kalplerine kılıf geçirilmesi. Yani bir konuyu anlamanın, kavramanın asıl itibariyle kalbin görevi olduğu vurgulanıyor. Burada bir anekdot daha aktaralım. Kur'an'da akletmek, düşünmekle ilgili pek çok ayet geçmesine rağmen beyin kelimesi geçmiyor. Konuyu bizim açımızdan destekleyecek bir başka nokta ise şu. Aktardığımız ayette veri elde etmede en çok güvenilen iki duyu yani görme ve işitme duyularından bahsedilmiş. Bu iki duyu insanın güvenilir bilgi elde etmesinde rolü en güçlü olan duyular. Ancak akletmenin kalbe bağlanması bu iki duyudan elde edilen verilerin işlenmesinde de kalbin rolünü vurguluyor ki McCready'nin elde ettiği verilerle tam olarak örtüşüyor. Bu çalışma aslında son dönemlerde toplumumuzda da yaygınlaşan bireysel akla dayalı İslami din anlayışlarına şöyle sesleniyor gibi. Beyninize fazla güvenmeyin. Daha başka birçok İslam adı altındaki akıma cevap olabilir. Ancak en popüler olan akım bu sanırım. Biraz karikatürize ederek konuşacak olursak, IQ seviyesi düşük olanlar cehenneme, dahi olanlar ise cennete gidecek gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü Allah kalbin düşüncelerini dikkate alıyor. Sağlıcakla kalın ve bizi izlemeye devam edin.